Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz efendim. Bugün iftar sofralarının vazgeçilmezi olan bir çorba yapacağız. Muhteşem lezzetiyle cennet çorbası. Çok az malzemeyle sadece bir patates ve bir soğanla birlikte yapılan bu çorba gerçekten vazgeçilmeziniz olacak. Hadi buyurun geçelim tarife. Şimdi bir adet kuru soğanımızı güzelce kabuğunu soyduk. Yıkadık, iri iri doğruyoruz. Zaten blenderdan geçecek. O yüzden doğramayı çok aman aman yapmıyoruz. Bir adet de kabuğunu soyup yıkadığımız patatesimizi yine iri olarak küp küp doğruyoruz. Bütün doğrama işimiz bu. Bütün malzememiz de bu ama sonuçta harika, çok lezzetli, pürüzsüz, ipek gibi bir çorba çıkacak ortaya. Şimdi ocağın başına geçebiliriz. Ocağımın altını açtım yüksek ateşte. 1 yemek kaşığı tereyağımı koydum. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı koyuyorum. Tereyağımı eriteceğim. Tereyağım eridi. Hemen 3 yemek kaşığı kadar mısır unumu ilave ediyorum. Mısır unumu şöyle sürekli karıştırarak birkaç dakika kadar kavuracağım. Bu mısır unu sayesinde çok güzel bir görüntü oluşuyor. Pürüzsüz, ipek gibi, sanki krema varmış gibi içerisinde. Çok yakışıyor gerçekten mısır unu. Çok leziz, besleyici, doyurucu bir çorba. Şimdi mısır unumu güzelce kavurdum. Kokusunu çıkarttım. Patates ve soğanlarımı ilave ediyorum hemen. 1-2 saniyede böyle birlikte kavuruyorum. Hemen 1 su bardağı kadar tavuk suyumu ilave ediyorum. Tavuk suyu, kemik suyu ya da et suyu mutlaka 1 su bardağı koyun ki lezzeti daha da arttırsın. Yine kaynamış olarak 4 su bardağı daha normal sade su ilavesi yapıyorum ama kaynamış su, soğuk su değil arkadaşlar. Evet, suyumuzu da ilave ettikten sonra hemen tuzumuzu koyuyoruz. Tuz sizin zevkinize bağlı. Arzu ettiğiniz kadar koyabilirsiniz. Ben 1,5 çay kaşığı koyuyorum. Biraz da karabiber çekiyorum. Çünkü bu çorbaya karabiber çok yakışır. Güzel bir koku ve tat veriyor. Şimdi çorbamızı güzelce kaynamaya bırakıyoruz. Soğanlarımız ve patateslerimiz yumuşayana kadar. Güzelce kaynayacak. Ondan sonra altını kısacağım. Yavaş yavaş pişireceğim. Hiçbir yemeğimi ben kaynar fokur fokur pişirmem. Hem vitamini ölmesin diye hem de daha lezzetli olsun diye kaynadıktan sonra mutlaka altını kısıyoruz. Çorbam fokur fokur kaynadı. Şöyle bir kere daha karıştırıyorum ve altını kısıyorum. Patates ve soğanlarım yumuşayana kadar. Çorbamız çok güzel bir şekilde pişti. Hem soğanlarımız hem patateslerimiz yumuşadı. Şimdi hemen blenderdan geçiriyoruz. Çorbamız blenderdan geçti. Kıvamı çok güzel oldu. Bu aşamada kıvamını kontrol edip eğer ki koyu olursa tavuk suyu ya da kaynamış su ilave edebilirsiniz. Hemen şimdi sosunu yapalım ve finalimizi gerçekleştirelim. 1 tatlı kaşığı tereyağımı hemen kepçemin içerisine aldım. Zaten çorbamızın içerisinde yağ olduğu için çok fazla yağ koymayacağız. Maksat kırmızı toz biberi yakmak. Yağımı eritiyorum, toz biberimi koyacağım. Yağım eridi. Hemen 1 çay kaşığı kadar toz biberimi içine ilave ediyorum. Şöyle karıştırıyorum ve yağım, sosum hazır. Eğer ki çok fazla yağ yakmayacaksanız bu yöntem çok pratik arkadaşlar. Tavsiye ediyorum. Şimdi sosumuzu hemen
çorbamızın üzerine ilave ediyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Görüyor musunuz ne kadar pürüzsüz, ipek gibi bir çorba oldu. Çok da leziz. Hiç ummazsınız, sadece patates, soğan ve mısır unundan muhteşem bir koku oluştu. Bu da lezzetin garantisi. Şimdi hemen servis edelim çorbamızı. Evet, çorbamızın servis zamanı geldi. Hemen servis ediyoruz. Mis gibi kokulu, evde bulunan malzemeyle, az malzemeden harika bir besleyici ve doyurucu bir çorba oldu. Umarım siz de evinizde dener ve afiyetle şifalanırsınız. Bu Ramazan mübarek günde çorbalar çok gerekli olacak. Çok yapacağız çorbaları. Hemen kıvamını da göstermek istiyorum. Ben genelde bebek maması kıvamındaki çok yoğun çorbaları sevmiyorum. O yüzden bu kıvam bana çok uygun. Gerçekten çok leziz, besleyici ve güzel bir çorba oldu. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir ve siz de evinizde denersiniz, afiyetle şifalanırsınız. Tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, henüz kanalıma da abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok sevinirim. Bildirim zili çok önemli. O zaman paylaştığımız bütün videolar hiçbir şekilde kaybolmadan size bildirilecektir. Bu da büyük bir avantaj. Aynı zamanda da bana destek olmuş olursunuz. Tariflerimi beğeniyor ve bu tariflerin devamını arzu ediyorsanız bana destek olmak için tarif videolarımı sevdiklerinizle sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz. Ama her şeyden önemlisi videomu beğenip ufak yorum da olsa, emoji de olsa yorumlar yapmanız. Sizden bunu rica ediyorum ve sizlere çok teşekkür ediyorum güzel yorumlarınız, destekleriniz ve beni izlediğiniz için. Bu dakikadan sonra artık sık çorba yapacağız çünkü Ramazan mübarek ayında çorbalar çok yer işgal ediyor, çok ihtiyaç duyuluyor. Çeşit çeşit leziz çorbalar eğer arzu ediyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hele ki bildirim zilini açarsanız o çorbalar asla kaçmaz. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum.